Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir iple farklı bir model başlayacağız. Bakın ipim şöyle. Şerit halinde bir ip. Parlak, güzel bir dokusu var. Bununla harika, farklı bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle bakın 2, 4, 6, 8, 10 böyle devam edecek. Evet. Şişime 20 ilmek aldım. 20 ilmekle modelimi kuracağım ama öncesinde ben şöyle birkaç sıra lastik yapacağım. Lastiğin üzerine kurmak için bu modeli. Kenar ilmeğim ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyorum. Modelimizi lastik yaptıktan sonra kurabiliriz. Ama isterseniz lastiksiz de kurabilirsiniz. Ben bu küçük parçamda lastik kullanmak istedim. Diğer parçamı da lastiksiz yaptım. İkisini de görmeniz için. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde uygulayabilirsiniz modeli. Evet, bir ters bir düz örerek birkaç sırayı tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Evet, lastiğimi tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi modelimizi kuralım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Bakın kestik yani. Daha sonra bu ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. Ve devamında bir artırma yaptım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma. İki ilmeğin ikisini bir kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir kez daha ördüm ve bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeği düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği bir kez daha ördüm ve bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kestim. Çıkan ilmeği bir kez daha düz ördüm ve bir artırma yaptım. Bu şekilde birinci sırayı devam ediyoruz. Son iki ilmeğimi de yine sola doğru kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm ve bir artırma yaptım. Bakın burada sıra başında artırma yapmadan kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda kesme işleminden sonra bir artırma, daha sonra kenar ilmeğini düz ördüm. Bunlar püf noktası. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa ilmeklerimizde artma veya eksilme olur. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Artırma olan ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm. Bunu düz, ters olan ilmeğimi de ters örüyorum. Artırma olan ilmeğimizi düz, ters olan ilmeğimizi ters örelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz.
Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Bakın bu düz olan ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki ters olan ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpimiz kendimizden tarafta olacak. Yani önde. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. İpimiz önde kalsın. Bir ters ilmek, bu ters ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İp kendimden tarafta. Üçüncü sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Son ilmeği de örmeden aldım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek tamamlayalım. 4 sırayı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra 6 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Daha sonrasında da modeli tekrar bu şekilde kurabiliriz. Arada boşluk bırakacağım düz örerek. İsterseniz boşluk bırakmadan direkt modeli devam ettirebilirsiniz. Ama o şekilde de daha farklı, daha güzel duruyor model. Evet, şöyle tamamladım. Bakın model yavaş yavaş kendini gösterdi. Tabii ki ilerledikçe daha da güzel görünecek bir model. Dediğim gibi 6 sıra düz, ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Daha sonra şurada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde yapıp modeli devam edeceğiz. Benim daha fazla anlatmama gerek yok. Bir parça da bakın dediğim gibi yaptım. Şöyle. Burada lastik kullanmadım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra arka yüzünde ters ördüm. Daha sonra modeli kurmaya başladım ön yüzünde. Burada da lastik üzerine başladık. Şöyle hangisi dedim hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Bu lastiksiz bakın şöyle 6 sıra düz örgü oluştu ön yüzünde. 6 sıradan sonra yine birinci sırada ne yaptıysam 4 sıra şeklinde bu modeli kurdum. Böyle devam ettim. Bakın şöyle bir görüntüsü oluştu. Gayet güzel, şöyle zarif. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Aynı ipi kullandım ama bu modelde yani bu parçamda 5 numara şiş kullandım. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde hepsinde kullanabileceğiniz güzel, farklı modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Merserize ip, koton iplerle de kullanabilirsiniz yine bu modeli. Yapımı kolay, gösterişli. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.